Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir çanta yapacağız. Gerçekten uzun zamandır istediğiniz marka çantayı tabii ki de ben yine yenilikler ekleyerek daha farklı bir hale getirdim. Normal zemin kısmını yani ana olarak aksesuarları eklemeden İlk hali evet orijinaliyle aynı ama ben bu şekilde çantayı daha şık bir hale getirdim. Videoda da söylüyorum, böyle yapmak zorunda elbette ki değilsiniz ama mutlaka denemelisiniz. Çok güzel oldu. Her renge yakışacak, her ipe yakışacak bir modelle karşınızdayım yine. Dilerseniz bunu deri bir sapla çok daha spor bir şekilde kullanabilir. Dilerseniz bu şekilde gold detaylarla çok daha şık bir çantaya dönüştürebilirsiniz. İster gece kullanımı, ister gündüz kullanımı, her türlü kullanıma uygun şahane bir çanta hazırladık sizlerle. Hemen detaylarını vermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz komple çantamızı bakın şöyle çevreleyen bir sapımız var. Bu 120 santim uzunluğunda. Yine 120 santim uzunluğunda bir uzun sapımız var. Kilitli, istediğiniz gibi takıp çıkartabilirsiniz. Dilediğinizde çantanın içine koyup dilediğinizde dışarı çıkarabilirsiniz. Yine bu sapımızı da istediğiniz gibi kullanmadığınız zamanlarda içine koyup bu sapla da kullanımı tercih edebilirsiniz. Ya da hepsini içine alıp şöyle elinize alıp çok şık bir çanta olarak kullanabilirsiniz. Bakın iç hacmi de oldukça büyük. Şöyle göstermek istedim size. Anlayın büyüklüğü diye. Şu büyük boy makaralardan ve bakın gülle gibi avucum kadar bir zincirlerim var. İçine koydum. Görüyorsunuz iç hacmi de oldukça kullanışlı ve geniş. İç cebimiz mevcut. Astarımız dakketenden. Ben eğer birebir çalışamıyorsam zıt renklerle çalışmayı çok seviyorum. O yüzden bu görmüş olduğumuz saks mavisi çantamıza da bu fuşya rengi astarı ben çok yakıştırdım. Kalıp gibi bir çantamız var. Astarı içi ince keçelidir. Bunu belirtmek istiyorum. Çok kalın değil. İncecik bir keçeyle destekledim astarını. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın son derece güzel, muntazam bir çanta elde ettik. Yine her zamanki gibi asla hazırlarını aratmayacak. Belki de çoğu hazır çantadan çok daha orijinal, klas bir çantamız olmuş oldu. Çantanın içinde tüm detaylarını çok rahat bir şekilde bulabileceksiniz bu konuda her aşamasını. Yani şöyle çıt çıtın dikimine kadar bile gösteriyorum. Yine astar konusunda da aydınlattım sizleri. Mutlaka kaçırmayın. Yani içinde astarı da nasıl yaptığımı görebileceksiniz. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yine küçük bir hatırlatmamı yaptıktan sonra vakit kaybetmeden dilerseniz çantamızı örmeye başlayalım. Ben bu görmüş olduğunuz çantayı her ne kadar marka bir çanta olsa da tüm sayılarıyla, tüm yapımıyla hepsi tamamen bana aittir. Lütfen çantamın videosunu çekmeyiniz rica ediyorum. Ben bunları sizler örün diye, sizler faydalanın diye çekiyorum. Tekrardan kopya videolarını çekin diye değil. Lütfen bu konuda emeğime saygı gösterirseniz çok mutlu olurum. Dedikten sonra hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz yine çok sevinirim. Biliyorsunuz aboneliklerimiz tamamen ücretsiz. Gönül rahatlığıyla abone olup istediğiniz gibi tüm videolarımı ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu çantamda Milano rafya kullandım. Yaklaşık 1,5 rafya gitti. Bakın çift kat örmeme rağmen çok az bir ip gitti. Gerçekten çok bereketli diyebilirim. Yani 300 gram ipim vardı. 300 gram ipin yani yarısına yakın gitti diyebilirim. Oldukça bereketli bir ip. Siz de 2 tane bobin alırsanız elinizde fazladan kalacaktır. Onu da söylemiş olayım. Çok rahat bir şekilde bu çantayı bitirebilirsiniz 2 tane bobinle. Bunun yanında hemen ölçülerini de belirtmek istiyorum. Şöyle en geniş kenarından şöyle açalım, daha rahat bir şekilde olsun. Evet, 20 santim eninde, 15 santim boyu var diyelim. Şöyle
7,5 santimde derinliğimiz var. Tekrar hatırlatıyorum. Bu sapla beraber gövde kısmı toplam 120 santim. Ne kadarı sapta kalmış hemen onu da bakalım. Sap kısmı ne kadar? Hemen onu da söyleyeyim. Evet. 60 santim, evet. 60 santimi sapta, 60 santimi gövdede gibi. Yani 61'e 59 da diyebiliriz. Denk gelmiş. Dediğim gibi 120'şer santimlik zincirler işinizi görecektir. Hem bu uzun sap için hem de kısa sap için. Dediğim gibi sap mutlaka bunu yani şu şekilde bir halkaya takın ki istediğinizde çıkartabilirsiniz. Her zaman bu uzun zinciri dışarıda kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz bu şekilde çıkartıp, çünkü ağır ister istemez zincirler, boşuna kendinize yük etmemiş olursunuz. Ne zaman kullanmak isterseniz o zaman takarsınız. Bakın şöyle de göstermek istiyorum sade haliyle. Bakın böyle de inanılmaz güzel. Şu altın görüntüsü gitsin. Bakın bu hali de oldukça şık bir, böyle kol altı takabileceğiniz şekilde ya da elinize bileğinize takabileceğiniz şekilde gerçekten son derece ideal boyutlarda şık bir çanta oldu. Hazırsanız hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Bakın gördüğünüz gibi elimde Milano rafya var. Toplamda 300 gramla başlıyorum. Bakalım ne kadar gidecek. Zaten size videonun başında muhtemelen söylemişimdir bunu. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Çok güzel bir marka çanta yapıyoruz. Bu çantanın orijinali tabii ki de hasır rengindeydi. Benim şu an bu renk bir çanta örmem gerektiği için hem dedim bu çantayı öreyim, hem aynı zamanda size de tarifini vermiş olayım o çantamız için. Şimdi gördüğünüz gibi artık zincirin nasıl çekildiğini biliyoruz. 13 tane zincir çekip geldim. 13 tane zinciri çekip ipimi, tığımı bir kere doluyorum. 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincirin şu arka ortasından giriyorum. Bu arada şunu belirtmeyi unuttum. Bakın ipimi çift kat olarak örüyorum. 2 kat Milano rafya ile çalışıyorum. Bunun sebebi çantam kutu formunda, hem dik duruşlu olmasını istediğim için hem de sizler de normal iplerle ördüğünüzde aynı ölçülerle örebilin diye yapıyorum bunu. Bunu da belirtmiş olayım. Çünkü elimdeki ip oldukça ince bir ip. Bakın şimdi ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Geldim. Bir yanındaki tığım 3,5 milimetre. 1, 2. Geldim. Siz de bu çantayı dilerseniz kağıt iplerle, dilerseniz makromelerle, dilerseniz başka rafyalarla çalışabilirsiniz rahatlıkla. Geliyorum. Bakın 2 seferde çekiyoruz hep. 2, 2. Geldim. 2, 2. İlk sırayı kesmeyeceğim hiç. 2, 2. Devam ediyorum. 2, 2. İki, iki. Evet, sonuncu zincirin içine geldim bakın. Şimdi 2, 2 dedim. Bir taneyi yaptım. Şimdi buraya karşıya geçene kadar bakın şöyle başlayacağım. Ne kadar trabzanla karşıya düzgün bir şekilde geçebiliyorsam o kadar trabzan yapacağım. Aynı noktanın içine. Evet, ikinci trabzanımı yaptım. Çift kat iple çalışmak biraz zor oluyor.
Bir, bakın 2 seferde çıkarıyorum gene. Üçüncüyü yaptım aynı deliğe. Devam ediyorum. Dördüncüyü yaptım. Ben bir deneme yapmıştım. İpim o yüzden böyle kıvrışık. Normalde tabii ki de dümdüz olması gerekiyor. Şimdi sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. 7 tane iyi geldi, görüyorsunuz. Şimdi ipimi de içinden yürüterekten devam ediyorum. Bakın aynı deliğin içine tam 7 tane trabzan yaptım. Son deliğin içine. Şimdi bir sonraki trabzanın karşısından devam ediyorum. 1, 2. Geldim. Bakın yine tek taraflarına batmıştık. Bakın diğer tarafları duruyor burada. Şu şekilde. Şimdi o noktalara giriyorum. İpimi de içinden yürütüyorum. 1, 2 seferde çekiyorum. Şimdi size tam sayıyı da vereceğim. Biraz sonra sayıp çok şık, çok güzel bir marka çanta hazırlıyoruz. Devam ediyorum. Evet, bakın artık sona geliyorum. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın ilk yapmış olduğumuz zincirin karşısı var. O yüzden şimdi burada aynı yere bir tane daha yapacağım. Ve böylece bu zincirin karşısını da oluşturmuş olacağım bu şekilde. Bakın şimdi şöyle bir sayalım. Şunu keseceğiz artık buradan. Başlangıçtaki zincirimi sayıyorum. Zincirimle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane oldu. Bakın gördüğünüz gibi bu benim ilk sıram. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu alt kısmını örüyoruz şu anda. Ön alt kısmını örüyoruz ve ön alt kısmını örerken ne yazık ki ters yüz örmeyeceğiz bu örnekte. Hep yüzünden öreceğiz. Örgümüzün güzel olması için hep yüzden gideceğiz. O yüzden ipimi şimdi burada kopartacağım. Şurada tekrar başlayacağım. Geleceğim sıra sonuna kopartacağım. Zaten trabzanla ördüğümüz için bu çok çabuk bitecek ön parçamız. O yüzden içiniz rahat olsun, sıkıntı yok. Hemen şimdi makasımı alayım. Evet, şimdi bakın kesiyorum şöyle, ipimi çıkartıyorum. Bu arada şu görmüş olduğunuz içinden yürüttüğüm ipi de artık burada keselim, bitirelim. Şimdi burada ne yapacağız? Bu kısım önemli. Bu ipi nasıl bu tarafa getireceğim ve yürüteceğim içinden. Hemen iğnemi alıyorum. Bakın şu en son
yapmış olduğum trabzanı şu şekilde giriyorum buradan. Bunu buraya çekiyorum. Bu şekilde bu tarafa ipimi almış oldum. Şimdi tekrardan başlayıp geldiğimde en son bu kısmı örerken bu ipi içinde bu şekilde yok edeceğim. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Şimdi bunu başlarken bakın şuradaki zincirin şu şekilde alıyorum. Tepesini V şeklinde aldım bakın. İpimi geçiriyorum içinden. Şimdi 1 2 yine 3 zincir çekiyorum. İpimi içinden yürüteceğim. Geldim trabzana. Yine 1 2 yanındaki trabzana geçtim. 1 2 şu köşedeki 7 taneye kadar böyle dümdüz devam edeceğiz. Hiçbir fark yok. Siz derseniz ki ben böyle uğraşamam, o zaman git gel şeklinde örebilirsiniz. Ama o zaman örgünüzün trabzanlarınız bir ters trabzan bir düz trabzan şeklinde olur. Yine karıştıracağınızı düşünürseniz ilmek tutturuculardan yardım alabilirsiniz. Şimdi ben başladığım yere takmaya başlayacağım artık. Çünkü bakın sondaki yaptığım 7 taneye geldim. Geliyorum şimdi birincisine. İlk battığım yere hemen bir işaretleyici takıyorum. Bu benim arttırma yapacağım sınır. Bakın bu kısım önemli. Burası benim en uç sınırım. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Burada artık her yere çift batacağız. Bu 7 tanenin 7'sini de çift hale getireceğiz. Sıradaki bakın üçüncüye geçtim. Hemen bunu çiftledim. Dördüncüye geçtim. Hemen bunu çiftledim. Aynı yere 2 kere batıyoruz ve böylece çift yapmış oluyoruz. Bakın sıradakine geçiyorum. 1 aynı yere bir daha. 5.'yi de hallettim. Geldim 6.'ya. Şimdi 6.'yı da hallettim. Geldim 7.'ye. Şimdi 7.'yi de çiftledim. Bakın artık son noktaya da yine bir işaretleyici takıyorum. Bunlar benim dediğim gibi arttırmadaki başlangıç noktam ve bitiş noktam. Buraları işaretliyorum. Şimdi buradan sonrası normal. Her trabzanın üzerine bir trabzan. Şimdi buradan sonra düzye ördüğüm yerleri çekmeyeceğim. Oraları aynen geleceksiniz. Bir önceki yaptığımızla aynı şekilde bitirip aynı şekilde başlayacaksınız. Artık hep şu işaretleyicilerin arasındaki yeri çekip orayı göstereceğim. Arttırmaları yaptığımız yerleri göstereceğim sadece. Burada herhangi bir şekilde başka göstereceğim bir şey yok zaten. Bakın dümdüz gidiyoruz. Şimdi son kez tekrardan nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Evet, geldik bakın sonuncuya.
Buraya da ikili trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde kestim. Bakın bitirdim. Bunu tekrardan bakın onu düzlediğimizde, hele sonra da üçsünü yaptığımızda kalıp gibi olacak. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bunu yine aynı şekilde tekrar gösteriyorum. Bakın şöyle geçtim. İğneyi bu şekilde taktım. Geçirdim. İpi bu tarafa böylece aldım. Yine üstünden yürüterek gideceğim. Bakın hiçbir şekilde ip pisliği olmadan ilerliyoruz. Yeterince yürüttükten sonra kalan parçaları bu şekilde kesip temizliyoruz. Şimdi aynı şekilde buradan tekrardan başlıyorum. Başlangıcını tekrar gösteriyorum. Bir de artık dediğim gibi bu kısımları göstermeyeceğim. Bakın şöyle daha net bir şekilde gösterebilirim. Birinci zincir, ikinci zincir, üçüncü zincir. Bu üçüncü zincirin tepesine bakın şu şekilde V olacak şekilde giriyoruz. İpimi aldım. Zincir sıkıymış. Evet. Çıkarttım. 1, 2 ve 3. Geldim hemen yanındaki trabzanın tepesine. 1, 2. Geldim yanındaki trabzanın tepesine. 1, 2. Evet. Bu şekilde bakın böyle dümdüz devam ediyoruz yolumuza. Şimdi işaretleyeceğe kadar yapıp geliyorum. Evet, geldik bakın işaretleyicimizin olduğu yere. Şimdi buraya bir çift yapıyorum. Ama ilkini yapar yapmaz bakın hemen tekrardan takıyorum işaretleyicimi. Şimdi aynı yere tekrar girdim. Bir çift yaptım. Yanındakine tek yapıyorum. Yine bir çift. Bakın aynı yere tekrar battım. Yine bir tek. Geldim sıradakine çift. Aynı yere 2 defa batıyoruz. Tek. Geldik çift. Şimdi geldik tek. Kapağı yaparken de aynı şekilde yapacağız. Ama onda rahat rahat döne döne yapacağız. Şimdi bir çiftteyiz. Yanına tek. Çiftteyiz. Tekteyiz. Evet. Şimdi tekrar çiftteyiz.
Yedinciye geldik. Bakın artık 7. çiftimizi yapıyoruz. Aynı yere bir daha girdim. Şimdi tekimi yapacağım. Nereye? Tam olarak işaretleyiciyi koyduğum yere. Buraya tekimi yapıyorum ve hemen işaretleyicimi tekrardan takıyorum. Dediğim gibi sınırlarımızı hep belirliyoruz. Karıştırmamak için. Devam ediyorum. Artık ne dedim? Sıra sonuna kadar tekle gideceğim ve aynı şekilde ipimi kopartacağım. Başa geleceğim. Tekrar başlayacağım. İşaretleyicimin olduğu yere kadar öreceğim. Oradan devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik yine bakın işaretleyiciyi taktığımız yere. Çıkarttım. Buraya hemen bir tane trabzanımı yaptım. Ve işaretleyicimi tekrardan takıyorum buraya. Şimdi buradaki mantık artık arttırmalarda şu. Biliyorsunuz 7 tane trabzanla başladık köşede. O zaman hep 7 arttırma yapacağız ilerledikçe. Ama burada çiftlerin üzerine çift getirmemeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Yani aynı noktalardan olmaması için. Şimdi bu sefer bakın bir teki yaptım. Yanına bir tek daha yapıyorum. Şimdi çift yapıyorum. Yani 2 tek bir çift diye gideceğiz. Şimdi aynı yere tekrar battım ve çiftimi yaptım. Şimdi yanındakine bir, yanındakine bir. Ne oldu? 2 tekimi yaptım. Şimdi yanındakine artık çift yapıyorum. 1 2. Bakın aynı deliğin içine 2 tane yaptım. Böylece arttırma yapmış oldum. Tekrar devam ediyorum. 1 teki. Yanındakine ikinci tekim. Yanındakine artık ne yapıyoruz? Çift yapıyoruz. Yani bu sırada da tek tek çift, tek tek çift diye ilerliyoruz. Bakın çiftimi de yaptım. Şimdi işaretleyicimin olduğu yere kadar gelelim hemen. Ne yapıyoruz? Tek tek çift, tek tek çift. Evet, geldik son arttırmaya. Bakın. Şimdi yine bir tek, bir daha tek. Şimdi işaretleyiciyi taktığım yere çift yapıyorum. Evet. Şimdi son noktaya yine işaretleyicimi takıyorum. Buradan sonra dümdüz devam ediyorum. Tekrar pembe yere kadar örüp geliyorum. Evet, geldik. Bakın yine bir sıra daha çıktım. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi ipimi doladım. Bir tek yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum hemen. Şimdi yanındakine bir çift yapıyorum. Şimdi 1 2 aynı yere 2 kere battım. Geldim. Şimdi 2 tane tek.
Bakın buradaki çiftin de üzerine 2 tek koydum. Şimdi tekrardan bir tek, bir çift, yani 1 2 1 1. Şimdi 2'yi yaptım, 1 1 yapıyorum. Böyle şablonlara yazıyorlar ya, öyle okuyacak olursak bu sıradaki yaptığımız bu. 1 2 1 1 1 2 1 1, hep böyle gidiyoruz. Bakın şimdi gene 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 diyoruz ve yine buradaki arttırmamız bitmiş oluyor. Şimdi yine sıra sonuna kadar geliyorum. Tekrar başlıyorum. Pembe yere kadar geliyorum. Oradan devam ediyoruz. Unutmayın, bu sıradaki arttırmamız 1 2 1 1. Evet, geldim yine bakın pembe işaretleyicimin olduğu yere. Ne demiştim? Arttırmaları farklı farklı yerlerde yapacağız demiştim. Önemli olan böyle ara ara değiştirdiğinizde, illa yerinin bile çok önemi yok, inanın. Gayet güzel olur. Sadece tek demek istediğimiz şey şu: hep çift 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 çift, eğer hep üst üste gelirse köşeleme yapmaya başlar. 7'de çok fazla aslında köşe olmaz ama yine de bu köşe köşe olmaması için, tam bir daire görüntüsü için biz aslında bunları farklı farklı noktalara denk getirmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Şimdi işaretleyicimi çıkarttım. Buraya bir tane tek yaptım. Şimdi takıyorum tekrardan. Yerlerimiz bu şekilde belli olduğunda bakın hiç karıştırma yapmadan arttırmalarımızı yapıp bitirip geliyoruz. Şimdi bunu da göstereceğim. Ondan sonra ben çantama devam edeceğim. Sonrasında yaptığım sayıları size söyleyeceğim. Yani sırasıyla bunları göstereceğim. Birinci sıradakini, 2'yi, 3'ü, 4'ü. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 6. sırayı yapıyoruz şu anda. 6. sıradaki arttırmayı da vereceğim. Ondan sonraki arttırmaları artık dediğim gibi sözel olarak söyleyeceğim. Mantığı anladınız diye düşünüyorum çünkü. Evet. Şimdi bakın. Ne yapmışız? Zaten buralar hep çift. Oraları geçiyoruz. Çiftle başlamışız. Çifti sona atmışız. Çifti ortaya atmışız. Şimdi artık tekrardan çiftle başlayabiliriz bu sırada. Yeniden. Bakın. 2. Direkt 2 ile başladım. 2. Tek. İpleri aynı gerginlikte tutmak gerçekten hayli zor oluyor. Tek. Bakın burada hepsini çiftlemiştik. Bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift. Evet. O zaman bir tek yaptık, bir çift yaptıktan sonra 4 tane tek yapacağız. Evet. Bakın bir çiftimi yaptım. Sonrasında da 4 tekimi yaptım. Şimdi tekrardan ne yapıyorum? Çift yapıyorum. 1, aynı yere tekrar ve böylelikle çift yaptım. Şimdi tekteyiz artık. 1, 2, 3 ve 4. Evet.
Bakın, bir çift 4 tek, bir çift 4 tek, bir çift 4 tek diye gideceğiz. Ta ki kırmızının olduğu yere kadar. Sonrasında tekrar düz öreceğiz. Sonraki sıralardaki arttırmaları dediğim gibi tek tek söyleyeceğim. Şimdi ben bu parçayı bitirip geliyorum. Ondan sonra size sayıları veriyorum. Hemen yan kanadı örmeye başlıyoruz. Evet, bakın bitirdim, geldim. Gayet güzel bir yarım oval taban diyebiliriz buna yani. Ama çantamızın bu ön kısmını oluşturuyor. Bakın, aynı şekilde daha önce kendime bir kalıp hazırlamıştım. Demiştim ki ben bu ölçüde olmasını istiyorum bu şekilde. Ve bakın, görüyorsunuz, doğru zincir sayısıyla başladığım için tam istediğim ölçülerde olmuş oldu. Çok yakın. Şöyle gösterirsem daha net anlayacaksınız. Bakın, görüyorsunuz, tam istediğim büyüklükte olmuş oldu. Şimdi demiştim size arttırmalarımı daha sonra söyleyeceğim diye. Bir kısmını zaten birlikte yapmıştık. Şöyle tutuyorum ekran görüntüsü alabilmeniz için. Bakın, ilk başta hepsini 7 tane tek yapmıştık. İkinci sırada hepsine çift batmıştık. Sonra çift tek, çift tek, çift tek diye gitmiştik. Sonra 2 tek çift, 2 tek bir çift, 2 tek bir çift diye gitmiştik. Sonra 1 tek bir çift, 2 tek, 1 tek bir çift, 2 tek diye gitmiştik. Bakın, görüyorsunuz. Sonra yine çift 4 tek, 3 tek bir çift, 2 tek, 1 tek bir çift, 5 tek diye gittik. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir çift, bir tek şeklinde yolumuza devam ettik. Bu işlem, şuradaki yazdığımız her işlem 7 kere tekrar ediyor. Çünkü başlangıçta 7 tane trabzan yapmıştık son ilmeğimizin içine. O yüzden şurada yapmış olduğumuz, yazmış olduklarımı 7 kere tekrar ediyoruz. Böylelikle bu görmüş olduğunuz güzel tabanı elde etmiş oluyoruz. Şimdi yan kısmını yapacağım. Çantamızın yan kısmını öreceğiz. Bunun için yine bakın, tek tek saymama bile gerek yok. En son neyle bitirmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Toplam 9. Bunu 7 kere tekrarladıysam 9 kere 7, 63 ilmek var. Şu 2 tane ilmek tutturucumun alt arasında. 10 tane burada var, 10 tane de burada var. O zaman ne oldu? 83. Şimdi 83 zincirle o zaman ne yapıyorum? Başlıyorum. Bu çantanın yan kısmını böylemesine yapacağız. Yani şöyle öre öre gitmeyeceğiz de direkt bütün olarak öreceğiz ki böylelikle birleştirme kısmında hep ilmekler tam tamına karşı karşıya gelmiş olsun. Şimdi başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. Tuttum. Bir daha çektim ve sıkıştırdım. Bu benim birinci zincirim olmuş oluyor. Bu şekilde kaç tane çekiyorum? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 83 artı 2 tane çekip geliyorum hemen. Yani toplamda 85 tane zincirim olacak. Hemen çekip geleyim. Evet, 85 tane zincirimi çektim ve geldim. Şimdi 1, 2, 3 tane bırakıp dördüncüsünü, bakın yine örgümü arkaya çevirdim. 1, 2, 3 tanesini bıraktım. Dördüncü zincirin arka ortasına giriyorum hemen. Girdim. Yine 1, 2 seferde çekiyorum ve bakın şu anda 2 trabzanım olmuş oldu. Devam ediyorum sıradakinden. Hep trabzan. Bu çantamızın tamamı hep trabzanla olacak
Ama trabzanlarımız da hep yüzünden olacak. Yani bu ne demek oluyor? Bu sırayı bitirdiğimizde başa döneceğiz. Tekrar baştan başlayacağız. Tersten gelmeyeceğiz. Örgümüzün hep yüzünden olması için. Bakın bu şekilde arkadan giriyorum. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Böylelikle ikili trabzanlarımı yapıyorum. Çok gereksiz uzatmıyoruz. Trabzanlarımızın düzgün olması için. Hafif uzatıyorum bakın ama çok da değil. Çektim ikisini, çektim ikisini. Bu şekilde yaptığımızda bakın altta ne oluyordu? Zincirlerin arkasına battığımız için şöyle bir V hat oluşuyordu. Bu V hat bizim için önemli. Çünkü bakın burada da bir V hattımız var. Bu birleştirme yaparken bize kolaylık sağlayacak. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz sıra sonuna kadar bu şekilde tüm zincirlerimize trabzanlarımızı yapalım. Zincirlerinizi çok gevşek yapmayın. Örgünüzün alt kısmı yayık olur. Yani böyle etek gibi. Sonra üst sırayı ördüğünüzde üst sıranız alt sıranızdan daha dar olur ve kötü bir görüntü oluşur. O yüzden başlangıçtaki biraz girerken evet zor giriyormuşuz gibi oluyor ama şu başlangıç zincirinizi mutlaka çok gevşek olmasın. Özellikle rafyada buna dikkat edin. Bakın bu şekilde gayet güzel bir şekilde trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonuna gelip tekrar devam edelim. Evet, 83 tane bakın trabzanımı yaptım. Görüyorsunuz üstü altı aynı. Bakın altı da üstü de aynı. Herhangi bir şekilde böyle esneme, marullaşma falan söz konusu değil. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen yine ipimizi kestik. Çıkarttım. Biraz önce iğneyle göstermiştim. Şimdi tığla gösteriyorum. Bakın buradan şu şekilde giriyorum. Bu ipi bu şekilde çekiyorum. Bunu daha sonra gizlerim. Bu şekilde aldım. Geldim tekrardan bakın başa. Yine düzünden öreceğim. Yani şöyle ters görüntüsü olmasın diye yine başa geliyorum. Yine yüzüne geliyorum. 1, 2, 3. zincirin. Bakın şu şekilde giriyorum 3. zincire. Yine 2 kat ipim benim. Dediğim gibi siz normal rafya ile ördüğünüzde zaten ipiniz bu kalınlığa gelmiş olacak. Bu ip çok ince olduğu için ben 2 kattan örüyorum. Evet geldim bakın ilmeğimi çektim. 1, 2 ve 3. İpimi doladım. Şimdi hemen yandaki sık iğnenin tepesi. Bakın şöyle V şeklinde giriyoruz. Görüyorsunuz. İpimi de arasına aldım. İçinden yürüterek gizleyeceğim. Yine 2 2 seferde çıkarttım. İpimi yine doladım. Geldim yanındaki. Çektim. 2 2. Geldim yanındakine. 2 2. Bakın bu şekilde. Şimdi her trabzanın üzerine yine bir trabzan olacak şekilde ilerleyeceğiz. Hiçbir şekilde arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Dümdüz öreceğiz. Yine sıra sonuna geldiğimde ipimi aynı şekilde keseceğim. Yine sıranın başında şimdi olduğu gibi aynen bu şekilde başlayacağım. Hemen şimdi ben örüp geliyorum. Dediğim gibi hep aynı işlemi yapacaksınız. Sıra sonuna geldik, bitirdik. Başlayacağız tekrar buradan. Tekrar bitireceğiz. Yine buradan başlayacağız. Hep yüzünden. Örgümüz bakın burada nasıl hep yüzünden oldu.
Burada da hep yüzünden bu şekilde gidecek. Gerçekten çok güzel gidiyor. Çok güzel oluyor. Böyle kotlarla falan da inanılmaz güzel olacak bir renk. Bakalım bitmiş halini ben de merakla bekliyorum. Hemen dediğim gibi istediğim derinliği elde edene kadar örüp geliyorum. Evet, geldik şimdi diğer parçamıza. Bakın iki parçamızı hazırlamıştık. Yanımız hazır. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Ben istediğim genişliği elde edebilmek için. Hemen size de ölçüsünü vereyim. Burada tam göz sayısına göre ilerlediğimiz için hatırlarsanız bunu da aynı göz sayısında yaptığımızdan tam tamına denk gelmiş oluyor. Benim ölçüm ne kadar oldu? Ona bakalım. Benim ölçüm görüyorsunuz yaklaşık 43 santim olmuş. Enimizde 7 santim olmuş. Şimdi burada yaptığımızın aynısının bu sefer böyle oval tabanmış gibi olanını yapacağız. Hatırlarsanız şu şekilde sayılarımızı vermiştik. Bu aynı sayıları bunda da uygulayacağız. Aynı sıra sayısı, her şey aynı. Sadece göbek zincirimizi değiştirip bunu direkt spiral olarak döneceğiz. Yani artık ip koparma işinden kurtulmuş bulunuyoruz burada. Normal dümdüz döne döne gideceğiz, bitireceğiz. Şimdi dilerseniz hemen zincir çekerek başlayalım. Yine 2 kat ipimi alıyorum. Dediğim gibi siz normal tek kat iple örebilirsiniz. Ben Milano rafya olduğu için 2 katla örüyorum bu çantayı. Şimdi ipimi aldım. Tığım yine aynı. 1, 2. Çektim, sıkıştırdım. Bu benim birinci zincirim olmuş oluyor. Şimdi 25 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 ve 25 tane zincirimi çektim gövde için. Şimdi döndürdüm arkasına. Geldim. Bakın şu son zincir değil. Hemen yanındaki zincirin yanına trabzan yapmam lazım ya. O yüzden şimdi ne yapıyorum? Buraya bir zincir daha çekiyorum. Evet, şimdi 25 tane zincir çektim. 3 tane de yükseklik için çektim. Toplam 28 zincirim olmuş oldu. İpimi bakın doladım. 1, 2, 3 taneyi bırakıyorum. Dördüncünün arkasındaki görüyorsunuz şöyle topçuklarımız vardı. Giriyoruz buradan. 1, 2. İkili trabzanımı yaptım. Doladım tekrar. Sıradaki zincirin arkasına geçiyorum. Geliyorum. 1, 2. Geldim. Ne demiştik? Trabzanlarımızı çok fazla uzatmıyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Sonra benimkisi çok büyük oldu. Benim trabzanlarım daha uzun oldu gibi geri dönüşler alıyorum. Bunun en büyük sebebi şunu çok fazla uzatıyor olmanız. Uzatmayın bunu bu kadar. Daha sıkı bir örgü istiyoruz çünkü bu çantada. Bakın yanındakinden devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. Sıra sonunda hatırlarsanız burada ne yapmıştık? 7 tane yapmıştık. Aynı şekilde burada da 7 tane yapacağız en son noktaya geldiğimizde. Bakın tekrardan gösteriyorum. Arkadaki şu görmüş olduğunuz tümsek tepeciklere batıyoruz. Bu.
Gerçekten çok kolay bir çanta. Hani hiç örgü örmedim ben, yapabilir miyim diye çok fazla soru geliyor ya. İşte o yeni başlayanların yapabileceği çanta bu. Hakikaten çok kolay. Ekleme kısmı da çok kolay. Tutturdum tutturamadım derdi de yok. Videoyla birebir giderseniz çok rahat bir şekilde bu çantayı sorunsuz örebilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldim bakın sıra sonuna. En sona bir taneyi yaptım. Şimdi burada aynı noktanın içine 7 tane yapmamız gerekiyor. Bu ikinci. Bu üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Ve son olarak 7. Bakın bu şekilde 7 taneyi buraya yerleştirmiş olduk. Geldim şimdi sıradan devam ediyorum. Bakın her trabzanın karşısına bir trabzan gelecek şekilde karşılarına girmeye başlayacağım şimdi. Bu sırada ipimi de içinden götüreceğim ki onu da arada gizlemiş olayım. Şimdi zincirlerimi ben biliyorsunuz çok gevşek yapmam. O yüzden ilk tarafa batması rahat oluyor ama karşı tarafa batması birazcık zorlayabiliyor. Ama dediğim gibi böylelikle hiç delik olmadan çok düzgün bir orta elde etmiş olacaksınız. Gerçekten son derece kolay, pratik ve çok kısa sürede hemen bir günde örebileceğiniz bir çanta bu. Trabzan olduğu için ve çok büyük bir çanta olmadığı için. Şimdi bu şekilde yine sıra sonuna kadar geleyim. Oradan sonra birlikte devam edelim. Evet, geldim. Bakın sıra sonuna son ilmeğin içine de yaptım. Şimdi burada durum nasıl? Şimdi buraya bir bakalım. Burası başlangıçtaki yani şuradaki yaptığımız gibi değil çünkü. İlk başta zaten bir zincir çekmiştik. Bu biri trabzan. Şu trabzanı yapmıştık. Bu 2 trabzan. Bakın 2 tane. Şimdi geldim üçüncüyü yaptım. Zaten şu anda halihazırda 3 tanesi yapıldı. Bakın dördüncüyü yapıyorum. Geldim devam ediyorum. Altıncı. Ve 7. Şimdi normalde bu şekilde değil mi? Ama bakın şuradaki zincir ne oldu? Kayboldu arada. O yüzden o zinciri saymayacağız. Bunu sayıyoruz. Başlangıçta yaptığımız ilk trabzanı sayıyoruz ama ilk zinciri saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir tane daha battım. Bu zinciri arada bu şekilde kaybetmiş olduk. 7.'yi de yaptım. Şimdi buraya ne yapacağız? Artık bağlanacağız. Burada bağlanma olarak herkesin kendince bir yöntemi vardır. Dilediğiniz yöntemi burada tercih edebilirsiniz. Ben şu şekilde bağlamayı tercih ediyorum. İpimi uzattım. Bakın. Şimdi eğer ki ben bunun tepesine gidersem burada arada bir boşluk oluşur. O yüzden bir sonrakinin tepesine, bakın buraya, şu görmüş olduğunuz bir sonrakinin tepesine geliyorum. İpimi arkaya çekiyorum.
Tuttum ipimi burada. Şimdi ipimin uzantısından girip bu arkadaki ilmeği tığıma geçiriyorum. Ben biraz az uzatmışım. Siz daha çok uzatın ipinizi. Evet. Bu şekilde. İpimi çektim. Aynı bakın sık iğnelerde yaptığımız gibi. Şimdi bu ipi uzattım. Döndürdüm. Bakın boşluktan geçiriyorum. Geldim. Bu benim trabzanım olmuş oldu. Şurada şimdi ilmek tutturucularımızı devreye sokalım. Çünkü karıştırmamanız lazım. Evet, aldım. Şimdi bakın şöyle şu başlangıçtaki ilk yaptığıma gelelim. Bakın 7 tane vardı ya. Bu ilk birincisine ve buradaki yedincisine işaretleyicimi takıyorum. Aynı şekilde buraya geldim. Bakın burada da aynı deliğin içinde başlayan birinci bu. Taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7.'nin tepesindeyim. Yani şu anda 7. trabzandayım. O yüzden ipimi doluyorum. Aynı yere, aynı noktaya tekrardan giriyorum. Buraya çift yapacağım çünkü. Bu sırada ne yapıyorduk? Tüm 7'leri çiftleyip 14'e çıkartıyorduk. Bakın çiftimi yaptım. Şu görmüş olduğunuz artık benim sınırım. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Hep sınır noktalarına takıyorduk ya. Arttırma yaptığım nokta son sınır. Bunu taktım buraya. Geldim şimdi normal sıradakinden ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Tekrar söylüyorum. Benim gibi çift iple çalışıyorsanız iplerinizin gerginlikleri aynı olsun. Tek ipte zaten daha rahat çalışırsınız. Lütfen farklı opsiyonları düşünün. Ben bu çantayı bu iple ördüm diye siz bu ipi kullanmak zorunda değilsiniz. Ya da ben mavi ördüm diye sonuçta değiştirebilirsiniz. Çok mesela ben bu iple örüyorum. Aslında içini izlese açıklıyorum her iple örüleceğini, neden 2 kat Milano kullandığımı. Hep size mesela açıklıyorum bunları. Ama hemen diyor ki maliyeti çok yüksek, ben bu çantayı öremem diyor. Halbuki ben sizler her iple örebilin diye ben 2 kat ip kullanıyorum bu çantalarımda. Kalınlığı sizin kullandığınız iplerle dengeleyebilmek adına. Zaten Milano kullanırsanız bu şekilde yine 2 kat örmenizi tavsiye ederim. Bakın çünkü anca bu diriliğe bu 2 katla kavuşabiliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilk işaretleyicimin olduğu yere kadar örüp geleyim. Evet bakın işaretleyicinin olduğu yere geldim. Hemen buraya bir çiftle başlıyorum. Bu sırada ilk sırada biliyorsunuz hepsini çift yapıyorduk. Bakın ilkini yapar yapmaz hemen işaretleyicimi takıyorum. Şu anda aynı zamanda bir oval taban yapıyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Yani bunu başka çantalarınızda oval taban olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi aynı yere bir kez daha yaptım. Ve böylelikle ilk çiftimi yapmış oldum. Bundan 7 tane yapacağız şimdi. Her trabzanı çiftliyoruz. Köşedeki 7 birden ne oluyor? 14'e çıkıyor. Sonraki sırada 21, sonraki sırada 28. Hep 7 7 artarak gidecek. Çünkü sürekli 7 arttırma yapacağız köşelerde. Aynı noktaya giriyorum. Çiftledim. Geldim yanındakine. Bakın giriyorum. Birinciyi yaptım. Aynı noktaya tekrar giriyorum. İkinci. Geldim sıradakine. Burayı da çiftledim. Geldim sıradakine.
Burayı da çiftledim. Şimdi geldim sonuncuya. Bir, aynı yere 2. Ne yapıyorum? En son ilmeğe takıyorum işaretleyici. Bir ilki, bir sonu. Bu şekilde gidiyoruz. Şimdi yine aynı şekilde sıra sonuna kadar dümdüz gideceğiz. Her trabzanın üzerine aynen bir trabzan yapıyoruz burada. Sıra sonuna gelelim. Bir de burayı yapalım. Tekrar üst sıraya nasıl çıkıyoruz onu göstereyim. Oradan sonra vermiş olduğum sayıdaki gibi, yani buradaki gibi aynı şekilde arttırmaları yapacağız. Bakın tekrar gösteriyorum. Ekran resmi alabilirsiniz. 7, hepsine 2 batacağız. Sonra bir çift bir tek gideceğiz. Sonra 2 tek bir çift gideceğiz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu bunun zaten şöyle birleşmiş hali olacak. Böyle bir oval taban elde etmiş olacağız. Bu bizim hem çantamızın kapağını hem çantamızın arka gövdesini oluşturmuş olacak. Hemen pembe işaretleyicime kadar örüp geliyorum. Evet, geldik pembe işaretleyicimizin olduğu yere. Şimdi çıkartıyorum hemen. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Çift yapıyoruz. Bir, aynı yere tekrar girdim. Yine çift yaptım. Evet, ilk yapmış olduğum, bakın aynı deliğe 2 tane yaptım. İlk yapmış olduğum trabzanın tepesine hemen yine işaretleyicimi taktım. Geldim ikinci trabzana. Yine buraya da ne yapıyorum? Bir, aynı yere tekrar giriyorum. 2. Geldim. Aynı yere tekrar. Üçüncüyü de yaptım. Geldim dördüncüye. Bir. Aynı yere tekrar. Geldim 5'e. Bunu da yaptım. Şimdi geldim 6'ya. 7.'yi zaten en başta yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Hemen 1, 2. Bu üst kısma geçiş çok önemli. Bunu düzgün yaparsak zaten sıkıntı yok. Şu ilk başta yapmış olduğumuz değil, ikinci, yani ikinci battığımız şu trabzanın, bakın burası trabzanımız. Bunun tepesine gireceğiz. Uzattım. Arkadan geldim. Bakın ikinci trabzanın, şu çiftin. Şimdi ipimi çekiyorum arkaya. Çektim ipimi, tuttum. Bu ipin uzantısı bakın zaten burası. Şöyle asıldığımda göreceksiniz. Buradan giriyorum. Arkadan ipimi taktım ve sıkıştırdım. Şimdi normal bunun ilmeğin içinden ipimi geçirdim. Uzattım. Döndürdüm. Çekiyorum, bakın boşluktan geçiyorum. Uzattım. Ve bu. Görüyorsunuz, hiç belli olmadan üst sıraya geçmiş oluyoruz. Şimdi şurası, bu sırada ne yapıyorduk? Bir çift bir tek şeklinde gidiyorduk. O yüzden şimdi aynı yere ben tekrardan giriyorum ve bu noktaya hemen bir çift yapıyoruz. Yani burayı çiftlemiş olduk. Bakın. Şimdi yanındakine tek yapıyorum.
ve bu benim sınırım. Geldim buraya, şimdi işaretleyicimi yine taktım. Burası benim sınır noktam. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Bu sırayı da göstereyim dilerseniz, iyice anlaşılsın. Ondan sonra verdiğim sayılarla devam edeceğiz. Evet, geldik. Bakın işaretleyicimi taktığım yere. Şimdi çıkartıyorum. Buraya bir tane çift yaparak başlıyorum. Yine ilk yaptığım, bakın buydu. Hemen buraya bir işaretleyicimi takıyorum. Şimdi sırada tek yapacağım. Ne demiştik? Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek diye gideceğiz bu sırada. Şimdi yine bakın çiftteyim. Çiftimi yaptım. Şimdi sırada tek. Buraya tek yaptım. Geldim. Şimdi sıradakine çift. Şimdi sıradakine tek. Şimdi bu şekilde ilerleyip gidiyoruz ve en son yaptığımızın üzerine tekrar burada işaretleyicimizi takmayı unutmuyoruz. Şimdi yine sıranın başına kadar geleceğiz. İşaretleyiciyi taktığım yerden başlayacağız. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Buraya kadar gelelim ve buradan sonra ne yapıyorduk? Nasıl birleşip nasıl üst sıraya geçiyorduk? Tekrardan onu göstereceğim. Evet, geldim bakın yine birleşim noktasına. Şimdi çiftimi yaptım, sıra tekimde. Sıradaki trabzanım bakın burası. Buraya girdim. Bir, iki seferde çektim. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan bunu birleştireceğim. Uzattım ilmeğimi. Şu ilkini atlıyoruz, ikincisine. Şu görmüş olduğunuz ikincinin tepesi. Geliyorum arkadan, giriyorum. İlmeğimi geçirip arkaya bu ilmeği çekiyorum. Şimdi tuttum elimle. İlmeğin uzantısından giriyorum. Takıyorum ilmeği tığıma. Bakın bu şekilde geçirdim. Şimdi sıkıştırma zamanı. Sıkıştırdıktan sonra normal bakın tığıma ilmeğimi alıp içinden geçirdim. Uzattım. Döndürdüm, burktum, getirdim. Bakın boşluktan, şöyle boşluktan geçiriyorum. Bu şekilde trabzanımı yapmış oldum. Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir iz, hiçbir şey belli değil. Bu şekilde yaparsanız hiç belli olmaz. Şimdi bakıyoruz buraya. Hangi sıradayım? 3. sıradayım. Yani buradayım. Tek, tek, çift. O zaman sonuncu ilmeğime şu an çıkartmış bulunmuştum, onu şöyle takalım. Son ilmek şurası. Ne denk geliyormuş? Tek, tek, çift. Yani buna çift denk gelecek. Bir önceki tek, bu da tek. O zaman buradan hemen ne yapıyorum? Yan tarafa geçiyorum. Geldim buraya. Tek, tek, çift. Görüyorsunuz bu şekilde.
Şimdi ne yapıyorum? Burayı dönüyorum. Aynı şekilde tek tek çift, tek tek çift, tek tek çift diye buraya dolanıyorum. Geliyorum yine aynı şekilde. Burada da tek tek çiftleri yapıyorum. Yine aynı birleşme yöntemiyle birleştiriyorum. Bakın bu şekilde birleştirdiğinizde birleşim yerleriniz belli olmayacaktır. Gayet düzgün bir şekilde nerede başladı, nerede bitti belli değil. Bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim. Sonraki sıraya geldiğimizde ne yapacağız? Tek çift, tek tek, tek çift, tek tek, hep böyle gideceksiniz. Sonra çift, tek tek, tek tek, çift, tek tek, tek tek. Bu şekilde her sırada aynı şeyi yapacaksınız. Bakın görüyorsunuz. Biz şu anda 3. sırayı bitirdik. 4'e geçtik. Yani 1, 2, 3, 4. sıraya geçmişiz. Kaç sıra vardı toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra var zaten. 9 sırayı tamamlıyoruz. Ondan sonra artık birleştirme aşamasına geçeceğiz. Evet, tüm parçalarımız bitti. Astarlarımızı hazırladık. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Hatırlarsanız bunu zaten yapmıştık. Bunu için bu şekilde bir astar içine dikeceğim. Bakın çok ince bir keçem var. Çok ince bir keçe. Onun etrafını bu şekilde şöyle bakın kumaşla kaplayıp ucundan incecik dikiyoruz. Sonrasında bunu bu şekilde elimle çantaya tutturacağım. Bakın bu şekilde elimle tutturacağım. Şöyle tuttururken şöyle ilmeklerim dışarıda kalacak şekilde tutturacağım. Sonra bunları çünkü tığla birleştireceğiz. Aynı şekilde bakın bu parçadan da hazırladık. Bu parçadan hazırlarken dikkat ettiyseniz şurada bir cep detayı yaptık. Büyükçe bir cep detayı. Yani şöyle koyduğumuzda, diktiğimizde bu parçadan 2 tane kestik. Ağız kısmını kıvırdık. Yani şu parçadan 2 tane kesip bu kısma takıp bakın kıvırıp diktiğimizde o parçayı da iç aldık. 2 parçayı birden bu şekilde etrafına kıvıraraktan yine astar diktik. Bu astar gözü çok korkutuyor, farkındayım. Aslında astarsız kullanılabilecek bir çanta bu. Çok rahat astarsız da kullanabilirsiniz. Bakın bu parça için de yine aynı şekilde dikdörtgen olarak hazırladık. Şimdi ben bunları içlerini tutturacağım. Çünkü önce astarını bu şekilde yapmak çok daha kolay oluyor. Bunları tutturacağım. Ondan sonra dikmeye başlayacağım. Şimdi gelelim şu aparatımıza. Biliyorsunuz bu şekilde bir aparat takacağız burada. Şöyle biraz daha inelim artık. Şöyle markanın çantasını yapıyoruz. Bu da markanın bu şekilde amblemi. Şu şekilde örgüye saplayacağımız yerleri var. Bakın önce onları açtırıyorum. Evet. Şimdi şu şekilde bakın şu hale getirdim. Aynı zımbalı çıt çıtlarda olduğu gibi şu şekle getirdim. Şimdi bunu nereye takacağız? Bunu kapak kısmına takacağız. Bakın şu birleştirmeleri yaptığımız yer her ne kadar çok belli olmasa da yine de bunu arkaya getireceğiz. Kapağımız daha düzgün olan taraf olacak. Bakın şöyle nerede durmasını istiyorsam oraya konumlandıracağım şimdi. Şöyle bir bakıyorum yerine. Bir girdim. Şimdi bakalım düzgün mü diye. Değil, yamuk. Şurayı biraz kaydıracağız şimdi. Çünkü bunu önce takmamız lazım ki bunun kilitlerini, bakın bu şekilde kilitlerini geçireceğiz. Sonrasında astarı dikeceğiz.
Böylelikle de gözükmemiş olacak. Yani şöyle yaptığımızda bu astarda, kapakta herhangi bir şekilde gözükmemiş olacak. Bu önemli. O yüzden öncelikle bu amblemi koymamız gerekiyor. Şimdi dışarıda kalacak kısım yaklaşık şöyle bir kısım. Bakalım bir. Evet. Yerimiz bu şekilde olsun. Çünkü şöyle de olsa kötü değil. Böyle değilse kötü değil. Evet, bence bu güzel oldu. Bu şekilde şimdi bunları sıkıştıracağız. Penseyle güzelce bastırıyorum. Bu şekilde takmış olduk. Şimdi dilerseniz artık bunları dikmeye başlayalım. Bakın bu şekilde koyacağım. Normal iğneyle şöyle alıp bu şekilde dikeceğim. Evet, şimdi parçalarımız tamamen hazır. Artık birleştirmeye başlayacağız ilmek kaydırmayla. Bakın şu parçamızda gördüğünüz gibi cebi bu şekilde takmıştık. Yani aynı çantanızın genişliğinde bir cebimiz daha olmuş oldu. Şimdi bu cebi bu parça ile birleştireceğiz. Bunu birleştirirken biliyorsunuz zaten sayılarımız vardı bizim. Sayılarımız tamdı. O yüzden aynı şekilde birleştireceğiz. Yani bu ne demek? Arttırma yaptığımız, nasıl hesaplamıştık? Arttırmaya başladığımız yer. Bakın şurada arttırmaların başladığı yer. Bunu böyle takip ettiğimizde burada işaretleyicimiz vardı. Bu işaretleyiciden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şu 10'uncuya bir işaretleyici takacağım. Şimdi bakın şu şekilde 3, 6, 9, 10. Sonrasında şimdi bu parçayla birleştireceğim için bunun da ilk başlangıcını, bakın işaretleyicimi taktım. Şu zincirin olduğu kısım. Bunu birleştirdim. Aynı şekilde burada da ben yanlışlıkla düşürmüşüm. Sizin işaretleyicileriniz durursa daha rahat edersiniz. Şöyle bakın takip ediyorum. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 10'uncuya hemen takıyorum. Evet. Aynı şekilde buraya da takıyorum. Bakın burada da birinci olan yere takıyorum. Burası çantamızın arkası. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bu şekilde olacak. Sonra yine bir de bu parçayı aynı şekilde birleştireceğiz. Şimdi ben bir tarafını göstereceğim. Diğer taraf aynı zaten. Bakın yine burada da ne yapıyoruz? Şu görmüş olduğunuz ilk başlangıç yerimiz şurası. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Zaten bu 10 tane aynı şekilde olduğu için ucundan başlayacaksınız. Küçük parçada dümdüz devam edeceksiniz. O daha kolay olduğu için ben arka parçayı gösteriyorum. Önde zaten şöyle koyduğunuzda ucuca sayılar eşit olduğu için normal birleştirerek devam edeceksiniz. Onda işaretleme yapmaya gerek yok. İşaretlemeyi sadece burada yapıyoruz. Şimdi yaparken ben artık burada birleştirirken normal alıyorum ipimi. Şimdi bakın buradan başlayacağım birleştirmeye. Şu görmüş olduğunuz taktığım işaretleyiciyi taktığım yer, artık tığımı taktığım için bunu çıkartıyorum. Aynı şekilde bu parçamı da tutuyorum. Bakın yine şu görmüş olduğunuz şu zincirin tepesi. Bu bunun üstü çünkü şu en köşedeki trabzanın tepesi. Bakın tek lobundan bunun da girdim. Hemen alttan ipimi çekiyorum. Hemen yanındakine giriyorum.
Yine yanındakine girdim bakın. Burada da yanındakine girdim. Çıkarttım ikisinden de. Şimdi bu ilmeği bakın diğerinin içinden geçiriyorum ve böylelikle gördüğünüz üzere ilkini yapmış oldum. Hemen yanındaki tek loba girdim. Yanındaki ilmeğin tek lobuna girdim. Bakın birbirine bakan içtekilere giriyorum. Bundan çıkarttım ilmeği, bundan çıkarttım ilmeği. Şimdi de buradan çıkarttım. İlmek kaydırma. Geldim sıradakine. Siz yine de garanti olsun diye tek tek sayabilirsiniz. Şu alttaki ipe dikkat edelim, gelmesin. Onu sonra iğneyle gizleyeceğim. Bir buradan, bakın, bir buradan. İpimi alttan çekiyorum. İlmek kaydırma ile birbirinin içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde ilmek kaydırma yaparak birleştirmiş oluyoruz. Tekrar gösteriyorum. İp altta, bakın elim altta. Altta olacak ipimiz ilmek kaydırmalarda. Tek lobundan girdim. Yine tek lobundan girdim. Birleştirdim. Bakın bu şekilde. Girdim. Girdim. İlmek kaydırdım. Bakın son derece düzgün bir şekilde eklemiş oluyoruz bu şekilde. Yani hem şöyle bir devam görüntüsü oluşmuş oluyor. Şimdi böyle ucuca her ilmeğe karşılıklı zaten sayımız, bakın bunu yatay koyduğumuz için çok rahat oluyor birleştirmesi. Direkt zaten ilmek ilmeğe birbiriyle ekleniyor. Siz dilerseniz tabii ki de iğneyle de bunu birleştirebilirsiniz. Ama ben bu görüntüyü daha çok beğeniyorum. O yüzden İğneyle değil bu şekilde ilmek kaydırma ile birleştirmeyi tercih ediyorum. Hemen birleştirip geliyorum. Evet, şimdi geldik sapımıza. Şimdi hemen ilk halkadan, şimdi sapımızı şöyle bir düzeltelim, zincirlerimizi. Evet, şöyle. İlk halkadan giriyorum. İpimi çektim. Bu şekilde bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi bakın bu ip boşta olduğu için görüyorsunuz altta bir sık iğne görüntüsü oluşmuyor. Bunu hemen şöyle geçiriyorum şu ipin arasından. Onu bu şekilde sıkılamış oluyorum. Geldim, devam ediyorum. 1 ve 2. Bakın burası ilk yaptığımı saymadım. 2 tane bakın şurada görüyorsunuz sık iğne tepem olmuş oldu. Bu ipi daha sonra kamufle edeceğim, onu oraya alıyorum. Şimdi burada el farkımız, ip farkımız illaki olacaktır. Ben şu anda tek kata geçtiğim için ipim ince. O yüzden sizin ipiniz aynen devam edebileceği için, yani başka bir marka ip kullandığınız için buradaki elinizi zinciri kasmayacak şekilde kendimiz ayarlamamız lazım. Yani şimdi ben burada aralarda bir tane zincir çekeceğim. Ama siz muhtemelen çekmenize gerek kalmayacak. Sizin ipiniz benimkine göre daha kalın olabilir. Sizin çekmenize de gerek yok. Ben aralarda bir zincir çekeceğim rahatlatmak için, kasma yapmaması için. Bakın her zincire bir iki tane sık iğne yapıyorum. Her zincire bir, iki. Geldim sıradaki zincire, bakın. Bir, iki. Geldim. Pardon, ben araya zincir çekiyordum. Bakın burada zincir çekmeyi unuttum.
Biraz daha kalınsa ipiniz ihtiyaç olmayacaktır. İlmek başlarınız büyük olacağı için sadece iki tane sık iğne yeterli olacaktır. Diyelim ki ipiniz çok çok kalın. 2 tane de fazla geliyor. O zaman 1 2 1 2 şeklinde gidebilirsiniz. Sizin için o da yeterli olacaktır. İşte dediğim gibi burada şöyle bir yaptığınızda bakmanız lazım. Bolluk var mı? Kasma var mı? Ona göre kendi el ayarınızla bu sık iğnelerinizi ayarlayabilirsiniz. Benim ipim çok ince. O yüzden ben aralarda birer tane zincir çekiyorum. Bakın her boşluğa 2 tane. Geliyorum. Her boşluğa 2 tane. Şimdi ben bu şekilde bütün sapı dolaşıp geleceğim. Ondan sonra karşıya nasıl geçeceğiz? Karşı tarafını nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Evet, geldim bakın sıra sonuna. Şimdi burayı sık iğne ile dolaşmayacağım. Burayı normal zincir çekeceğim. Bu zinciri daha sonra çantayı dikerken orada kullanacağım. Bakın 3 tane zincir çektim. Karşı tarafa geçtim. 1 2 yine 2 tane sık iğnemi yaptım. Bu dediğim gibi zinciri dikerken zaten arasında onu da yok etmiş olacağız. Burada. Yine aynı şekilde bakın araya bir zincir. 1 2 bir zincir. Tekrar hatırlatıyorum. Siz bir zincir çekmeyebilirsiniz. İpiniz daha kalın olabilir. Bu batacağınız sayıları kendi elinize, ipinize göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bakın her boşluğa 2 tane yapıyorum. Bu tarafı yapmak daha kolay artık. Çünkü zincir sabitlendi. Bakın görüyorsunuz. Artık iki tarafı dolu olduğu için böyle bağıran bir altın görüntüsü ortadan kalktı. Şöyle daha sadece göbek kısmında bir zincir görüntüsü oluştu. Hemen dilerseniz ben bu tarafı da örüp geleyim. Evet bakın geldim artık sıranın sonuna. 2 taneyi yaptım. Şimdi buraya bir tane daha yapıyorum. Burası daha kenar dolu gözüksün diye. Şimdi bir zincir çekip artık ters sık iğne dediğimiz yöntemle geri geri gideceğim. Şimdi ben de zincir boşlukları var biliyorsunuz. Ben buralara batacağım. Ama siz eğer ki aralara zincir çekmediyseniz hep bir sık iğne atlayarak gideceksiniz. Ben böylelikle 2 sık iğne atlamış oluyorum. Bakın şu şekilde ters sık iğne yapıyorum. Uzattım. Girdim boşluğa. Uzattım. Geri gidiyorum. Uzattım. Şu aralıklar kadar uzatıyorum ki kasma yapmasın. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Sizin ipiniz daha kalınsa daha belirgin olacaktır. Tepeleri böyle tomurcuk tomurcuk gibi. Benim ipim ince olduğu için ancak bu kadar belirgin oluyor. Bu şekilde uzattım. Girdim. Uzattım. Girdim. Çıkarttım. İkisi bir tığımda çektim. Bakın bu şekilde şu kenar hattını güzel bir hale getirmeye çalışıyoruz bu şekilde. Çünkü düz sık iğne ile kaldığında hoş görünmüyor. Tekrar söylüyorum. Siz de ara boşluklarda zinciri yoksa ne yapıyorsunuz? Bir sık iğne atlayıp ikincisine, bir sık iğne atlayıp ikincisine şeklinde yapıyorsunuz. Evet. Son derece gerçekten bakın düzgün oluyor böyle yaptığımız zaman. Şimdi sıra sonuna kadar
geleyim dilerseniz, oradan sonra birlikte devam edelim. Evet, geldik bakın buraya. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz zincire boşluğuna geliyorum, yapıyorum. Dönüyorum. Yine aynı şekilde zincir boşluğunun yapıyorum. Dönüyorum, karşıya geçiyorum. Geldim. Zincir boşluğuna. Artık aynen devam ediyorum. Bakın buraya da 2 tane yapmış oldum. Böylelikle dönmeyi gerçekleştirdim. Bunu direkt zincire batarak yaptım. Bakın hala şunu dediğim gibi ne yapıyorum? Boşta bırakıyorum. Sararken onu tutturabilmek için. Geliyorum. Hep zincir boşluklarına. Hakikaten bakın son derece güzel bir sap elde etmiş olduk. Ne kalın ne ince, tam ayarında oldu bence. Bunu işte daha sonrasında şuraya böyle monte edeceğiz. Buraya sararak, dikerek, yani iğne ile monte edeceğim. Hemen artık bitiriyorum. Çantaya birleştirme aşamasında tekrardan devam edeceğiz. Evet, şimdi bitirdim. Şöyle ben biliyorsunuz hep böyle çantayı video ile beraber ördüğüm için ilk kez böyle aklıma güzel bir fikir geldi. Ben şimdi onu uygulamak istiyorum. Ama siz dilerseniz bunu direkt böyle sap olarak kullanabilirsiniz. Yani uzun bir sap olarak kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir tasarım yapmaya karar verdim. Bunu kısa sap olarak kullanacağım. Şu şekilde çantayı komple bununla çevreleyeceğim. Şöyle çevireceğim ve sonrasında bu bir kol sapı olmuş olacak. Şöyle bir kol sapı olmuş olacak. Dediğim gibi şunu tam ortadan çevireceğim bu şekilde. Ben bu şekilde hani farklı bir model yapmaya karar verdim. Yine içine de bir kenarlarından şu şekilde zincir tutturacağım. Bir tane de böyle uzun sapı olmuş olacak. Yani uzun bir zincir sapı dilerseniz bu şekilde kullanılacak. Bunu şöyle içine doğru bu sapı içe alıp direkt bu sap olarak kullanılabilir. Ya da 2 sap böyle elde birlikte tutulabilir. Ya da kısa saplı olarak kullanılabilir. Bunu içine ataraktan. Böyle bir farklılık yapmak istedim. Ama tabii ki de bu aşamada gösteriyorum ki siz istediğinizi yapın. Yani hiç çantanın bu şekilde sadeliğini bozmadan siz direkt bunu sap olarak takabilirsiniz. Ya da bunu hiç yapmayıp sadece zincir sapta takabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. 3 opsiyon söylüyorum size. Üçünden birini tercih edebilirsiniz. Şimdi ben bunu bir dediğim gibi şöyle bir yuvarlığa çevirmek istiyorum. Şu anda bakın burada şöyle gelelim. Evet, yüzümüz burası. Örgümüzün yüzü burası. Şimdi bunu aynı şekilde örgünün yüzü denk gelecek şekilde bunu burada birleştireceğim. Yani ben artık bunu çünkü spirale döndürmek istedim. Şöyle bir yuvarlak halka yapmam lazım bununla. Onun için ne yapıyorum? Şuradaki yeri açıyorum. Bakın şu halkayı şimdi açacağım. Ve bunu buraya takacağım. Şöyle takmam gerekiyor. Evet, şimdi oldu. Bakın bir halkaya dönüştürmüş olduk. Şimdi buraya kadar ördüğüm kısmı şimdi burada birleştireceğim. Şu kısmı atlayacağım bakın. Böylelikle en son buraya yapmıştım. Şimdi geleceğim. Bir tane buraya yapacağım. Ve böylelikle iki ucu birbirine burada birleştirmiş olacağım. Tekrar söylüyorum. Baştan başlayacak olsaydım önce bunu yapar. Böyle dümdüz bunu dolanaraktan giderdim. Şimdi burada
Bakın bu tarafa doğru bu ipi geçirmiş oldum. Şimdi bu arkada burada bir ek oluşmuş oldu. Hiç önemli değil. Çünkü dediğim gibi ben bunu zaten dikeceğim için bunu altta bırakacağım. Bu örgü de arkada gizlenmiş olacak. Şimdi şuradan bu tarafa geçeyim. Şöyle geçeyim bu tarafa. Ve şimdi aynı şekilde bu tarafa da tutturuyorum. Bakın buraya geliyorum. Diğer tarafa da tutturuyorum. Şu ilmeğim biraz uzun oldu. Evet. Bu şekilde iki tarafı birbirine birleştirmiş oldum. Şimdi bu ipi biraz uzun bırakalım. Dikmeye başlayacağım çünkü. Şöyle bunu istediğiniz yere getirebilirsiniz. Dilerseniz şu kenara denk getirelim. Şöyle tam ortada ya da tam alta da denk getirebilirsiniz. Ama bence şurada kenarda olması daha iyi olacak. Bakın şu şekilde buraya denk getireceğim bunu. Sonrasında bu tarafı böyle alttan dikeceğim. Ve şöyle bir sapımız olmuş olacak. Şunu bir içine alalım. Bu karışmasın. Şöyle bir sapımız olmuş olacak kısa. Tam böyle omuz çantası diyeceğimiz, kolumuza takmak istersek bu şekilde takacağız. Dediğim gibi bunu kullanmak istemezsek bunu içine alıp diğer zincir sapı kullanabiliriz. Hemen iğnemize takalım. İşte sonradan fikirler canlanınca bunu mesela normalde siz hiç astarlamadan önce bile yapabilirsiniz. Çok daha kolay dikersiniz o zaman. Şimdi yerine bakalım. Bakın şöyle koyduğumda 2 trabzan bir tarafında, 2 trabzan bir tarafında kalacak şekilde dikmeye başlayacağım bunu. Şöyle şuradan başlatacağım. Şöyle 2-2 gitmem yeterli olacak trabzanlarda. Şöyle ara zincirlerimden çıkıyorum. Aynı yerden tekrar gidiyorum. 2 öteden tekrar çıkıyorum. Ara zincirden çıkıyorum. Bakın. Aynı yerden tekrar giriyorum ve 2 zincir, yani 2 trabzan ilerliyorum. Yine aynı şekilde burada sivri olmasın iğneniz. Bakın etamin iğnesini kullanıyorum bu tarafta. Çünkü boşluklardan ilerliyorum. Bakın birazcık ileriye doğru gitmeye başladı. Burada bir tane ileri giderekten şimdi bunu dengeleyeceğim. Burayı yine 2 tane gideceğim. Yine boşluktan çıktım. Aynı yerden girip 2 ileri. Böyle ara ara dediğim gibi hizası kaymaya başlarsa bir tane ileri giderekten onu tekrar dengeleyin.
Sonra yine 2-2 gidersiniz. Bu şekilde anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi pır etraf böyle döneceğim. Bunu buraya bu şekilde monte edeceğim. Çantamızın ortasına. Gerçekten çok şık bir görüntü elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Bakın şöyle dönecek. Burada bir hat oluşturacağız. Bu bizim aynı zamanda dediğim gibi şöyle kısa bir sapımız olmuş olacak. Dilerseniz ben bu şekilde buraya kadar dikeyim. Aynı işlemi diğer tarafta yapacağız. Bakın bu sefer de şurayı kullanacağız. Şu hattı kullanacağız. Yani yine buradan 2 tane trabzan bırakıp şu aradaki yeri kullanacağız. Böylece çantamızı alt kısmına dikmiş olacağız. Hemen alt kısmı dikip geliyorum. Evet, bakın çantamızı bitirdim. Şahane oldu. Yani işte böyle doğaçlama çok şey çıkıyor ortaya. Gördüğünüz gibi bir tane de zincir sap takacağım. Bu zincirleri ben metrelik olarak aldığımı söylemiştim. Uçlarına şu şekilde halka takıyorum. Böylelikle bakın hiç şeye gerek yok. Buralara herhangi bir şey dikişle halka tutturmamıza gerek yok. Zaten mevcut halkalarımız var ya. Bu mevcut halkaların içine bunu çok rahat bir şekilde böyle takabilirsiniz. Dilerseniz hemen çıt çıt detayına geçelim. Bu çantamda dikmeli çıt çıt kullanacağım. Bakın bu şekilde dikmeli çıt çıt kullanacağım. Dikmeli çıt çıtları dilerseniz hayalet ipinizle, dilerseniz burada görmüş olduğunuz pembe iple, dilerseniz de buradaki renkle. Yani ama mutlaka bu üçünden biri olsun. Farklı ekstra bir şey katmayın. Bu kısım önemli. Şimdi ben şu küçük kafayı buraya alacağım. Orta kısmı alacağım. Sonra bunu güzelce bir koyup nereye denk geldiğine bakıp sonrasında oraya da şu alttaki çıt çıtımızı takacağım. Dilerseniz önce bunu dikerekten başlayalım. Her zamanki gibi tam orta noktaya gelecek şekilde yapmam lazım bunu. Yani bakın burada şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bu marka bakın şöyle kayaraktan gidiyor. Yani buna göre hiza alırsanız doğru olmayacaktır. Burada L'nin şu çubuğuna göre hiza almak daha mantıklı. Yani şöyle bakın taktığımızda şuradaki şu orta göbeği, bakın tığımın ucuyla tuttuğum orta göbeğin hizası olması lazım. O da böyle indiğimizde bakın şu L'nin olduğu yere geliyor. Yani şuralar falan benim orta noktam. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya bunu bu şekilde tutturacağım. Evet, şimdi şöyle arkadan bir giriyorum. Trabzan boşluğundan. Buradan gözükmesin. Buna dikkat edelim. İpimizi aşağıya ittirelim. Bakın aynı boşluktan çıktım. Ay pardon. Şimdi burada tekrar arkaya geçerken gözükmemesi için ne yapıyorum? Şöyle rafyanın içinden geçiyorum. Bu şekilde rafyanın içinden geçiyorum. Gözükmemesi için. Şuradaki şu düğümü ittirelim biraz daha. Gözükmesin. Şimdi buradan çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde buradan giriyorum. Bunu 2 kere tuttursak yeterli oradan. Sonrasında
kumaşa tutturacağım. Bakın bu şekilde. Yine aynı rafyadan geçeceğim. Şöyle içinden geçiyorum. Gözükmesin diye. Bu şekilde tutturdum. Şimdi artık şöyle sadece kumaştan. Yanlışlıkla elim tripoda çarpıyor. Şimdi buradan artık kayıyorum yan tarafa. Şöyle içinden çıkayım. Evet, bakın bu şekilde arkaya gidiyorum şimdi. Şimdi diğer tarafta yaptığım işlemin aynısını tekrar edeceğim burada da. Yani yine şöyle trabzanın bakın geçtim. Şöyle çevireyim daha net olsun. Bu tarafa doğru geçeceğim. Şöyle trabzanın içinden geçtim. Buradan geri çıkıyorum. Girdim. Böylelikle bakın 2 kere çantadan tutturmuş oldum. Şimdi biraz da astardan tutturacağım. Aynen buradan buraya geçeceğim. Burayı yapacağım. Buradan buraya geçeceğim ve en son artık bitireceğim. Dilerseniz ben hemen dikip geleyim. Evet, şimdi diktim. Bakın şöyle göstereyim. Burayı diktim. Şimdi bunun hizasını aldım, bu şekilde kapatıp neresi güzel olacak ona baktım. Tam şurası iyi geldi. Bakın görüyorsunuz, şu yuvarlağın tam şu alt kısmına dikeceğim bunu. Tam buraya dikeceğim. Bu sefer ise pembe ipimizle değil, ne yapacağız? Rafyasından, kendi ipinden dikeceğiz. Burası önemli. Buna dikkat edelim. Bu sefer yine şöyle küt bir iğne kullanacağım. Ama gördüğünüz üzere ince olması lazım. Çünkü buradan geçebilmesi gerekiyor. Şöyle geliyorum. Diğer tarafını sonra gizlerim. Birazcık yukarı çıkalım. Normal ince pamuk ipteki kadar çok girmemize gerek yok burada. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi ne yapıyorum? Aşağıya doğru inmem lazım. Rafyaların içinden gidiyorum aşağıya.
gizli olması açısından. Şöyle bakın biraz daha. Evet. Şu şekilde diğer tarafa geçmem lazım. Şimdi aynı işlemi burada yapacağız. Birazcık rafyanın içinden girdim sanırım. Şu an kendimden uzakta yapmaya çalıştığım için birazcık zorlayıcı oluyor. Evet. Şimdi son kez bir kere daha gidip geçeceğim ve yine buradaki trabzanların arasından ilerleyeceğim. Şimdi aynı işlemi şu iki taraf için de tekrarlayalım. Bu kısımlarını da dikelim. Bu ipi de yine ilmeklerin arasından gizleyip keseceğim. Bu tarafı da bitirelim ve artık finalde çantamızın bitmiş haliyle görüşeceğiz. Bakın şöyle taktığımda şöyle kontrol edin, bir düzgün olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Şunu çıkartalım artık. Gerçekten son derece güzel, muntazam bir çanta hazırlamış olduk. Bakar mısınız ya, vallahi ben bunu çantaya hani hiç böyle hayal ederek başlamamıştım. Özellikle renginden dolayı ön yargılı başlamıştım ama şu anda bakmalara doyamıyorum. Hemen sabırsızlıkla bitirmeye bekliyorum. Finalde detaylarıyla tekrardan görüşmek dileğiyle. Evet, vallahi sonunda çantamızı bitirdik. Harika olmadı mı? Ya gerçekten o kadar çok beğendim ki. Her rengini yapsan bu çantanın her renge yakışır. Yani kırmızısından hasırına, siyahına, aklınıza gelebilecek her renk. Çok 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 güzel bir çanta oldu. Yani mutlaka ve mutlaka kendime yapacağım ya da ayıracağım bir çanta olacak. Çok beğendim. O kadar şık ki. Yani böyle hem bir çanta nasıl bu kadar gündüz kullanımına uygun hem de bu kadar nasıl gece kullanımına uygun olabilir. Dilerseniz geceleyin gece çantası, gündüzleri ise şık bir kol çantası olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi zincir detayları hiç eklemeyerek, şu kısmı hiç eklemeyerek çok rahat spor kotlarla kombin edebileceğiniz spor bir çantaya da dönüştürebilirsiniz. Marka kullanımı elbette ki zorunlu değil. Takmak zorunda değilsiniz. Ama orijinaline benzemesi için ben birebir aynı şekilde çalışmaya özen gösterdim. Tabii ki de yine duramadım. Bu detayları sizler için ekledim. Bence çok şık oldu. Başka çantalarda da çok güzel duracak. Harika bir örnek. Bunu mutlaka yeni bir çantamda daha kullanacağım. Bence çok güzel olacak. Çok ciddi bir şıklık katan bir sap detayı diyebilirim bu çanta için. Bu sap hakikaten şahane oldu. Mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle açıyoruz. Bakın artık çıt çıtlarımız dikildi, hazır. İçine bakar mısınız? Çok güzel. Harika bir iç detayı var. Astarı şahane. Oo, bakın burada bir ip gizlemeyi unutmuşum. Hemen bunu gizleyeceğim. Görmeyelim onu. Büyükçe bir görüyorsunuz. Aynı zamanda da iş cebi olmuş oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle birlikte örersiniz diyorum. Şöyle birazcık daha tepeden daha güzel. Şöyle bakalım. Gerçekten
bayıldım 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 diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bu güzellikleri benimle örerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Bir başka çanta videosunda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.